Merhabalar efendim. Bugün hamilelikte grip konusunu konuşacağız. Hamilelikte grip olduğunuz zaman neler yapabilirsiniz? Korunmak için neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili olarak hekime ne zaman başvurmalısınız gibi birçok konunun merak ettiğiniz sorunun cevabını bu videomda bulabilirsiniz. Öncelikli olarak hamilelikte grip kaptığınız zaman hangi durumlarda hekime başvurmalısınız? Bence önemli olan ve acil olan şeyler bunlar. Eğer hamilesiniz ve grip olduysanız, ateşiniz 38 derecenin üstüne çıktıysa, nefes alıp vermekte güçlük yaşıyorsanız, nefes darlığı yaşıyorsanız, geceleri kızarıklık olmaya başladıysa, vücudunuzda kaşıntılar, döküntüler olmaya başladıysa mutlaka bir hekime başvurmanız gerekli. Her hamile, hamileliğin bir döneminde mutlaka ki grip enfeksiyonuyla karşılaşıyor. Sebebine gelince hamilelikte immün sistem yani bağışıklık sistemimiz birazcık düşüyor. Bundan ötürü de diğer insanlara göre hamilelikte grip enfeksiyonuna yakalanma ihtimalimiz artıyor. Bağışıklık sistemimizi korumak için neler yapabiliriz? İşte gribe yönelik yükseltici, bağışıklık yükseltici takviyeler kullanabiliriz. Hamilelikte bağışıklığımızı yükseltmek için neler yapmalıyız? Bir kere sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Bol sebze, meyve ve kuru yemişleri tüketmeliyiz. Bunlar bizim çünkü bağışıklık sistemimizi yükseltirler. Hamile kaldık ve diyelim ki griple karşılaştık. Griple karşılaştığımız zaman hekime başvurmadan önce neler yapabiliriz biz kendi kendimize? Birincisi hekime sormadan kendi kafamızdan ilaç kullanamayız. Çünkü hamilelikte soğuk algınlığında, gripte verdiğimiz tedaviler aslında normal insanların kullandığı ilaçları kullanamazlar. Bebeğe geçip anomali ve zarar verme riskleri vardır. Onun için de kafanızdan ilaç alıp kullanamazsınız. İlla ki hekiminize bu konuyu danışmanız gerekiyor. Gerekirse de muayene olmanız gerekiyor. Evde kendi kendinize neler yapabilirsiniz? Evde birincisi istirahat etmeniz lazım. Hani derler ya grip ilaçla işte bir haftada dinlenince 7 günde geçer diye. Aslında gerçekten de öyle. İstirahat biraz daha hızlı toparlanmamızı sağlıyor. Yani süreci daha kolay atlatmamızı sağlıyor. İkincisi bol sıvı almamız gerekiyor. Sıvı, hidrasyon, vücudumuzdaki asit dengeyi, alkali dengeye çevireceği için bağışıklık sistemimizi güçlendirip griple mücadelede, virüslerle mücadelede bize yardımcı olacak. Bunun haricinde ıhlamur gibi, kuşburnu gibi, nane limon gibi, portakal suyu, ballı süt, tarçın, bu tarz gıdalar da ve çaylar da bağışıklık sistemimize destek olarak gribi daha kolay yenmemize yardımcı olur. Beraberinde ne yapabiliriz? Eğer evde kalıyorsak, çalışmıyorsak sık sık yattığımız odayı, kaldığımız odayı 2 saatte bir, 3 saatte bir 10 dakika açıp havalandırmamız gerekiyor. Diyelim ki çalışıyoruz ve gribiz. O zaman da çalıştığımız ortamdaki iklimlendirme yeterli değilse 2 saatte bir, 3 saatte bir açık havaya çıkmalı ve 10 dakika temiz hava almalıyız. Beraberinde yapacağımız yürüyüşler, çok ilginç değil mi? İstirahat deyip ardından yürüyüş demem. Yürüyüşler de kan dolaşımını hızlandırıp bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır. Diğer bir konu da gripten nasıl korunabiliriz? Aslında gribe yakalanmadan gripten korunmanın yollarına da bakmak gerekiyor. Grip her ne kadar solunan havayla bulaşıyor olsa da bazen de temas ettiğimiz yüzeylerden elimizden de kendi kendimize bulaş olabilir. O nedenle de sık sık ellerimizi yıkamalı. Özellikle trabzonlara, merdiven boşluklarına, asansörlere temas ediyorsak el hijyenimize dikkat etmeliyiz. Çalıştığımız ortamları havalandırmalıyız. Beraberinde sağlıklı C vitamininden zengin sebze meyve tüketmeliyiz. Hamilelikte grip aşısı diğer bir merak edilen konu. Biz hamilelikte grip aşısı yaptırmayı öneriyoruz. Özellikle eğer bağışıklık sisteminiz düşükse, sık sık enfeksiyon geçiriyorsanız, ileri yaşta hamile kaldıysanız, diyabet gibi sistemik bir hastalığa sahipseniz o zaman gribe yakalanma olasılığınız diğer hamilelerden daha yüksek. Grip aşısını ne zaman yaptıracağız? İşte bu tür durumlarınız varsa siz grip aşısı yaptıracaksınız. Peki aşıyı ne zaman yaptıracaksınız? Aşıyı hamileliğin ilk 3 ayında yaptırmayı önermiyoruz. Ama 3. aydan sonra aşı yaptırılabilir. İlaçlara gelince de herhangi bir ilaç desteği verilmesi gerekiyorsa zorunlu olmadıkça yine ilk 3 ay içerisinde
tedavi, ilaç tedavisi yine önermiyoruz. Bitkisel destekler, istirahatler, bol su gibi destekler öneriyoruz. Hamilelikte gripten korunmanın diğer yollarına bakacak olursak, eğer sigara kullanıyorsanız diğer bireylere göre gribe yakalanma olasılığınız daha yüksek. Zaten hamileyken sigara içilmesini biz hiçbir uzman önermiyoruz ama diyelim ki bırakamadınız ve kullanmak zorundasınız. Sigara akciğerlerimizdeki siliyer aktivite dediğimiz, yani ters bir mukozal akış vardır. Yani akciğerlerdeki balgam yukarıya doğru siliyer aktiviteyle yukarıya gelir ve bu şekilde atılır. İşte bu siliyer aktiviteyi, hücrelerin üzerindeki tüylerin aktivitesini sigara bozduğu için balgam birikimine ve akciğer enfeksiyonlarına daha çok yakalanmanıza neden olur. C vitamini takviyeleri aldığınız zaman, diyelim ki etrafınızda gripli insanlar var, kalabalık ortamlarda bulunmak zorundasınız, metro, otobüs veya benzeri toplu taşımayla seyahat ediyorsunuz. O tür durumlarda maske takabilirsiniz ve beraberinde C vitamini içeren ilaçlar kullanabilirsiniz. C vitamini takviye tabletler alabilirsiniz. Portakal gibi, yeşil biber gibi, mandalin gibi, limon gibi C vitamininden zengin içerikte besinleri alabilirsiniz. Hamilelikte uyku diğer bir konu. Uyku bizim bağışıklık sistemimizi yüksek tutar. O nedenle de düzenli beslenmeli ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Açık havada yürüyüşlerde bize iyi gelecektir. Hepimiz aslında grip olduğumuzda az çok anlarız. Ne olur? İşte burnumuz akar, sesimiz kısılır, sesimiz çatallaşır, nefesimiz daralır, ateşimiz çıkar, başımız ağrır, kas eklem ağrılarımız olur. İşte bu tür durumlar varsa tamam artık şifayı kaptık diyebiliriz. Böyle bir semptom olduğu zaman şifayı kaptınız. O zaman ne yapacağız? İstirahat, bitki çayları, sağlıklı beslenmeye devam edeceğiz. Peki hangi çayları tekrar kullanabiliriz? Bunun üzerinden geçmek istiyorum. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil, tarçın, yeşil çay, limon, bu tarz çayların hepsi serbest. Ada çayına gelince, ada çayı biraz soru işareti. Ada çayının içerisindeki bazı maddeler rahim kasılmalarına neden olup erken doğumu tetikleyebildiği için kullanılabilir ama miktar olarak çok fazla miktarlara çıkılmamak gerekiyor. Yani günde bir fincan ya da 2 güne bir fincan tüketilebilir. Fincan içeriğinde de bir çay kaşığı ada çayıyla demleyebilirsiniz. Onun dışındaki çayları önermiyoruz. Başka neler yapabilirsiniz? Burnunuz için, burun tıkanıklığı için işte okyanus suyu, serin fizyolojik damlalar kullanabilirsiniz. Yattığınız odanın havalandırılması, yattığınız odada soğuk buharın olması, odanın nemli hale getirilmesi de yine böyle burun ve mukozanın rahatlaması açısından önemli. Boğazınızda ağrı oldu, gıcık oldu, ne yapabilirsiniz? O zaman pastillerden kullanabilirsiniz. Bitkisel destekli eczaneden aldığınız ekinezya pastilleri, ballı pastiller, bu tarz pastiller yine kullanabilirsiniz. Karbonatlı su ya da tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz. Bunun dışında ilaçlar da var mı? Var ama bu tabii ki hekim kontrolüyle kullanılmak kaydıyla. Diyelim ki ateşiniz 39 dereceyi buldu. Bir hekime gitme imkanınız yok. O zaman evde parasetamol içeren, Parol gibi, Minoset gibi, Geralgin gibi buna benzer parasetamol içeren ilaçlardan alabilirsiniz. Bunu da günde 3 taneden fazla tüketmenizi önermiyorum. Bana kalırsa hiç bunu da almayın. Bir acile gidin, ateşiniz farklı yollarda düşürülsün. İhtiyaç durumunda zaten hekiminiz size reçete edecektir. Bu anlattıklarıma rağmen rahatlayamadınız, bir hafta geçti. Hem hastalığınız kronikleşti, öksürüğünüz ağırlaştı, gece yatamaz hale geldiniz, ateş 38'in altına düşmüyor. İşte o zaman mutlaka bir hekime başvurmanız gerekiyor. Beraberinde balgamınız yeşilse, kanlıysa, öksürük içerisinde kan şeklinde damlalar varsa balgam içerisinde, bu da önemli bir hastalığa işaret edebilir. O zaman mutlaka hekiminize başvurun. Hamilesiniz, doğumunuza 2 hafta kaldı ve grip oldunuz ve o tür durumlarda da öyle bir hafta beklemenize gerek yok. Çünkü son dönemlerde, hamileliğin son dönemlerinde anne enfeksiyonlarının bebeğe bulaş riski vardır. Direkt kan yoluyla plasentadan bebeğe enfeksiyon bulaşır. İşte o tür durumlarda enfeksiyon ilerlesin istemeyiz. Hızlıca tedavi başlamak gerekli. Doğuma 1-2 hafta kala grip olduysanız mutlaka hekiminize başvurup tıbbi yardım ve tedaviye başlamanız lazım. O zaman süreci çok uzatmanızı istemiyorum. Sevgili gebelerim, bu videoyu izleyen anne adayları, yeni evli kadınlar, yeni evli anneler, babalar. Bu videodan umarım çıkarımlarınızı yapmış, ona göre hayatınıza uyarlamışsınızdır.
Keyifli, sağlıklı bir gebelik süreci diliyorum. İyi günler efendim. Görüşmek dileğiyle.